Son yıllarda zamanın çok daha çabuk aktığını fark ettim. Bazen onunla amansız bir yarışa giriyorum. Bazen de en güzel anlarımı durdurup sonsuza kadar o saniyede kalmak istiyorum. 5 yıldır Sofya'da yaşıyorum. Şu dışarıdaki gri binalara bakınca eskinin ve yeninin harmanlandığı bir şehir görüyorum. Tıpkı benim hayatım gibi. Tıpkı geleceğe baktığım umutlarım gibi. Burada benim geleceğim uyuyor. Onların üzerini örterken içimden bir ses dünyadaki tüm ön yargılardan onları korumak istiyor. İsimleri belki size farklı gelecek. Ama ben bu topraklarda isimlerin bir gecede asker zoruyla ne kadar kolay silinebildiğini bizzat görmüş biriyim. 10-11 yaşlarındaydım. Adımın elinden alınışını hiç unutmadım. İşte bu yüzden torunlarıma isimlerinden çok daha kalıcı, çok daha sarsılmaz bir miras bırakmak istiyorum. İyi bir karakter, iyi bir insan olmak, akşam yastığa başını koyduğunda vicdanıyla barışık uyuyabilmek. Ben bir anneyim, bir babaanneyim ve emekli bir desenatör, bir tasarımcıyım. Meslek hayatım boyunca kumaşları renklendirdim, desenlerle süsledim. Şimdi ise emeklilik günlerimde kendi hayatımın desenlerini oluşturuyorum. Aslında çocukluğum bu ülkede geçti. Biz nesillerdir buraya yurt bilmiş Bulgaristan Türkleriyiz. Sonra o malum acı olaylar yaşandı. Huzur içinde kardeşçe yaşadığımız bu cennet köşeyi her şeyimizi bırakıp ayrılmak zorunda kaldık. 1989'da Türkiye'ye göç ettik. Ama insan doğduğu topraklardan kopamıyor. Ruhun bir parçası hep burada kalıyor. Yıllar sonra o çekim beni yine huzur bulduğum bu ülkeye getirdi. 2013 yılında buraya oğlumu üniversite okumaya getirmiştim. Okulunu bitirdi, evlendi ve çok güzel bir aile kurdu. Emekli olunca onlara yakın olmak, maddi manevi yanlarında durabilmek için ben de Sofya'ya yerleştim. Şimdi bu mutfakta farklı kültürleri bir araya getiriyorum. Bu tencerede sadece yemek değil, bir aileyi ayakta tutan o hoşgörü ve sevgi pişiyor. Biricik gelinim Ukraynalı. Evimize nezaketi ve sevgiyi taşıdı. Hayat boyunca hep bir kızım olsun istemiştim. Kader bana öyle bir gelin verdi ki evlat kelimesinin tam karşılığı oldu. Kısa bir süre önce canından çok sevdiği annesini kaybetti. Bir annenin yokluğunu hiçbir şey dolduramıyor. Babası şu anda anlamsız olan savaşın cephesinde bir yerlerde. Ama ona inanç veya dil konusunda asla baskı yapmadım. Bu konuyu dile bile getirmedim. Gelinimin inancına saygı duyuyorum. Sveta, не волнуйся, твоя дочь в надежных руках. Пока я жива, я сделаю все, что в моей силе, чтобы она была счастлива. Спи с миром. Torunlarımı iki kültürün zenginliğiyle büyütüyorum. Özlerinde ne olduğunu bilmeleri gerek. Evet, biraz evrensel bir aile olduk. Bulgaristan'da yaşadığımız için bu ülkenin dilini bilmek zorundayız. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, hayatı kolaylaştırmanın yolu o dil kapısını açmaktan geçer. Onlar kendi aralarında İngilizce ve Bulgarca, ben torunlarımla Bulgarca anlaşıyorum. Oğlumla ise öz dilimizde Türkçe konuşuyorum. Gelinimle Bulgarca, bazen Rusça, ara sıra Türkçe de konuşuyorum. Torunlarım şimdilik İngilizce ve Bulgarcayı çok akıcı konuşuyorlar. Sırada anne ve baba dilleri olan Türkçe, Rusça yani Ukraynaca var. Biz bugün yine çok renkli, çok dilli ve bol sevgili bir güne uyanıyoruz. Това кучета ли са? Какво ти прилича това? Ами това ми прилича, да, на куче. Aslında biz Rodopların o dağlık bölgelerinde nesillerdir genini ve kültürünü korumuş Türkler olarak zamanında bu konuya çok önem verirdik. Eskiden evleneceğin kişi 7 göbek araştırılır, öyle aileye kabul edilirdi. Soy karışmayacaktı, yabancı evlilik olmayacaktı. Hatta aynı köyün komşunun çocuğuyla bile evlenilmezdi, beraber kardeş gibi büyüdün diye. 1989'da Türkiye'ye göç ettiğimizde kafamdaki Türkiye algısı çok farklıydı. Ben orayı tamamen saf, tek bir yapı sanıyordum. Ama gördüm ki
Anadolu asıl kozmopolit, asıl karışmış olan yermiş. Biz Rodop dağlarında kendimizi korurken, buralarda unutulduğumuzu düşünürken, tarih içeride çoktan başka desenler çizmiş. Искам на килимчето да седнеш. Чуваш ли ме? Ще хръсни, баба. Какво искате за закуска? Я кажете, баба, сега на фурната баница сложи. Какво искате? Аз искам палачинка. Палачинка искаш? Да, и И ти ли искаш? Geçmişimizi unutmadan, köklerimize sahip çıkarak ama geleceğimize de sevgiyle kapı açarak güne devam ediyoruz. Kendi hayat yolculuğumun bu küçük kesitinde bana da eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin ailenizde de böyle farklı kültürlerin bir araya geldiği hikayeler var mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Къде отиваме? вънка до реката. Какво ще правим там? Си хвърляме колечите. И риба ли ще ловим? Bugün torunlarımla Haydi hocam birlikte bakalım. evimizin yakınındaki dereye küçük bir maceraya geldik. Tabii amacımız gerçekten balık tutmak değil, çocuklarla açık havada keyifli vakit geçirmek. Yanımıza olta yerine benim örgü malzemelerimden penye iplerini aldık. Sözde balık tutmaca oynuyoruz. Минарда да. Да. Ще дойда и сега. Чакай. Ела да видим, батко, как вашата рибките. Ела. Баба, виж концето. О, видях, виж чак къде е отишло. Лео, ела да видиш на Belki батко aranızda концето. pis suya ip daldırıyorlar diye düşünenler olabilir. Hemen açıklayayım. Burası Sofya'nın Nadejda bölgesindeki Suhudolska Deresi. Belediye burayı su taşkınlarını önlemek için beton kanal haline getirmiş ve düzenli olarak temizliyor. Düğü gibi kirli ve tehlikeli değil, her yıl çöplerden ve zararlı bitkilerden arındırılıyor. Biz iplerimizle hayali balıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Önemli olan çocukların yüzündeki tebessüm. Çevre temiz olunca böyle küçük mahalle maceraları da çok daha keyifli oluyor. Hemen şu beton dere kanalının karşı duvarında grafitiler var. Belki bazılarınız bu görüntüyü sevmeyebilir. Hatta göz zevkinin bozduğunu düşünebilirler. Ama ben tam tersi. Bunları inanılmaz sanatsal buluyorum. Üstelik bu tarz grafitileri şehrin birçok yerinde hemen her köşe başında görmek mümkün. Şehre ayrı bir renk, ayrı bir ruh katıyor. Bulgaristan'ın en sevdiğim yanı bu belki de. Zamanında bu topraklara öyle güzel can verilmiş ki her şehirde başınızı kaldırdığınızda sizi bir kestane, bir ceviz ya da bir meyve dolu ağaç selamlıyor. Tıpkı benim sokağımı süsleyen o ıhlamur ağacı gibi. Haziran ve Temmuz ayları geldiğinde sokağa yayılan o büyüleyici ıhlamur kokusu bana burada yaşadığımın, nefes aldığımı yeniden hatırlatıyor. Parka doğru ilerlerken hemen yan tarafta ayrı bir hayvan parkı dikkat çekiyor. Etrafı tellerle çevrilmiş, tamamen bizim evcil dostlarımız özgürce oynamasına ayrılmış bir alan burası. İçeride koşup oynamaları için çeşitli aletler ve fazlasıyla geniş alan var. İşin güzel yanı bu tarz köpek parkları Sofya'da hemen hemen her mahallede mevcut. Burada hayvan dostlarımıza gerçekten çok büyük önem ve değer veriliyor. Селюлееш Ve sonunda bizim küçük parka geliyoruz. Burada torunlarımla biraz oyun oynayıp keyifli vakit geçirdikten sonra hemen yakındaki bir banka geçip oturuyorum. Şimdi benim için en huzurlu an. Bir sonraki videom için hazırladığım örgü modelinin ön çalışmasını yapıyorum. İlmek ilmek yeni bir tasarım oluşturuyorum. Hayatın o hızlı akışını tamamen unutuyorum. Eve toplanma vakti. Öğlen uykusuna yatmamız gerekiyor ama onun öncesinde babaannenin sabah Какво искаш, hazırladığı Лео? lezzetli yemeklerin tadına Аз да bakmamız ти храня. gerek. Ама нали ти сам си ядеше преди малко? По-вкусно ли става, като баба ти храни? Да. Ела, отвори устичка. Хареса ли ти много? Да. Добре, хайде, отваря устичка. Хайде, ти си продължавай да си ядеш. Не искам повече. Не искаш повече, наяде ли се? Да. Tatlı bir öğle uykusundan uyandılar. Pillerini şarj ettiler. Ve sonra küçük bir ziyafet vakti.
Mevsim meyveleri ve ardından içimizi ısıtan sıcak çikolatamız var. Biraz enerji toplama vakti. Günün geri kalanı bundan daha hareketli geçeceğine benziyor. Ve şimdi evden çıkıp Büyük Park'a, yani Severen Park'a gidiyoruz. Burası şehrin kuzeyinde, kalabalıktan uzak, adeta devasa bir oksijen deposu. 1960'larda kurulan bu tarihi park, Sofya'nın en büyük yeşil alanlarından biri. Burası geçmişin o sakin, köklü ruhuyla yenilenen modern çocuk alanlarının harika bir birleşimi. Сладолет не може. Не, баба. Малко е хладничко времето, не може сладолет. Моля, моля, аз искам само топче. Сладолет няма да ви купя. Ve dondurmacımız. Искам само едно топ. Aramızda sıkı bir dondurma pazarlığı başlıyor. Hava biraz serin olduğu için önce kesin dille olmaz diyorum. Alamayacağımı söylüyorum. Ama karşımdaki o ısrarcı sevimli bakışlarına ne kadar dayanabilirim ki? Sonunda yine dayanamıyorum. Ve kendimi ikişer top dondurma alırken buluyorum. Parkın o büyük havuzun etrafında yürümek istediler. Виж, че още едно патенце има. Още едно идва. Баби, искам да минем от Искам да минем от този мост. Да, ще обиколим и там ще минем. От този мост, където е малки. Sudaki ördekleri keyifle seyrettikten sonra çocukların en sevdiği bölüme oyun alanlarına geçiyoruz. В детския парк, в детския парк. В тази дупка какво има? Ами там с колелата слизат долу. А как се излизат? Аз моста чакам ми. Burada her yaş grubu için ayrı ayrı alanlar yapılmış. Bizimkiler sonunda tam istedikleri alana geldiler. Dikkat ettiyseniz bu alan parkın diğer yerlerine göre biraz daha aşağıda, çukurda kalacak şekilde tasarlanmış. Küçük yaş grupları hem sert rüzgarlardan korunsun diye hem de diğer hareketli oyun alanlarından çocukların buraya doğrudan fırlayıp tehlike yaratmasını engellemek için düşünülmüş harika bir detay. Bu parka geldiğimizde olmazsa olmazımız, mısırımız, yemeden gitmiyoruz. Parkın başka bir alanında biraz daha oynayıp enerjimizi tamamen tükettikten sonra artık gerçekten eve gitme vakti geliyor. Üstelik bu gece, yani pazar gecesi, çocuklar bende kalacak. Yarın pazartesi sabahı onları kreşe ben bırakacağım. Çok güzel bir gün geçirdim. Umarım minik torunlarımın da hoşuna gitmiştir. Hayatta her şey akıp gidiyor. Geriye sadece bu anlar kalıyor işte. Onlarla daha çok an biriktirmek, hayatlarına dokunmak istiyorum. Ve en önemlisi o gün geldiğinde onların hafızasında hep güzel hatırlanmak. Ve pazartesi sabahı çocukları uyandırıp yola koyuluyoruz. Büyük torunum önümüzdeki Eylül ayında artık okulda olacak. Kreşe el ele yürüdüğümüz bu sabahlar aslında bu dönemin son güzel günleri. Тръгваме за градина. При мен искаш ли си? Лео, ти какво правиш? Бисквитка ли ядеш? Или молива ядеш? Ама бисквитка, нали, не трябваше да ядеме, защото сега на градина ще закусите, като отидете. Да знаем, поне добре. Айде, добре, поне двечки баба ви даде от малките бисквитки, нали? Да, на големите. Мисля, че Беше ли хубаво при баба? Лео, ти хареса ли при баба? супер. Супер беше. Искам ти да го носиш. Ами защо? Нали твоя чанта? Ayrılık Защо аз anı не я нося? geldiğinde birden bana sarılıyor. Gitmemi istemiyor. Gözyaşları içinde beni ne kadar çok sevdiğini söylüyor. O Защо an плачем? zaman yine duruyor benim için. Kıyamıyorum.
Onu bu hüzünlü andan çıkarıp yüzünü güldürmek için hemen yerde çizili olan seksek oyununa zıplıyorum. Ona ben de küçükken bu oyunu oynardım biliyor musun diyorum. Искаш баба Benim o ли? halimi görünce bir Ama anda modu нали değişiyor. цяла седмица Gözyaşları бяхме yerini tebessüme заедно? bırakıyor. Oyunu bitirdiğimde bu kez sevgiyle, huzurla koşuyor kollarıma. Лео, Sımsıkı скучна баба sarılıyoruz. и баба тръгва. Айде. Чао, Лео, да слушате много. Bu sardunyalar nasıl can bulup toprağa tutunuyorsa, torunlarımın ve tüm çocukların bu hayata iyilikle, adaletle ve hoşgörüyle kök salması için dua ediyorum. Dünya, biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip sevince çiçek açacaktır. Evet, emekliyim ama hala çalışıyorum. Sofya'da kirada yaşadığım için Türkiye'deki emekli maaşımın burada geçinmeme yetmiyor. En az 2-3 yıl daha büyük şehirde kalmak istediğim için çalışmam gerek. Ama bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Her ne kadar kendi mesleğimi yapmasam da bu büyük kurumsal bir firmada patron asistanlığı yapıyorum. Türkiye'de tekstil sektöründe geçen geceli gündüzlü 33 yıllık yoğun çalışmanın ardından burası bana adeta gerçek bir emeklilik hayatı gibi geliyor. Çalışma arkadaşlarımın çoğu Bulgar, hepsi son derece nazik ve biz Türkleri gerçekten çok seviyorlar. İşte benim Sofya'daki hayat yolculuğumun küçük bir kesiti. Geçmişin izleri, bugünün koşturmacası ve geleceğe dair umutlarım. Peki, ya sizin hikayeleriniz? Merak ediyorum, aranızda kökleri Balkanlara dayananlar var mı? Ya da buralarda yaşayan bir tanıdığınız, Sofya'daki yaşam, göçmenlik ya da buradaki düzen hakkında merak ettiğiniz ne varsa lütfen aşağıya yazın. Yorumlarınıza, sorularınıza tek tek cevap vereceğim. Eğer benimle çıktığınız bu küçük yolculuğu sevdiyseniz ve bu tarz videoları daha çok gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.